Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz derecede pratik, kolay, çıtır çıtır bir börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Bunun için sıcak tavanın içerisine yaklaşık 500 gram kadar kıymayı aldım. Hiç yağ eklemeden kavurmaya başlıyorum. Kullandığım kıyma yağlı olduğu için ben direkt kavurmaya başladım. Eğer kullanacağınız kıyma yağsızsa biraz yağ ekleyip o şekilde de kavurabilirsiniz. Çok az tuz ekledim. Kıymayı ezerek kavurmaya devam ediyorum. Kıymayı kavurmaya devam ederken hafif yağ geçtikten sonra çok az su ekledim. Sıcak su ekliyorum ki kıymada topaklanma kalmasın. Bu şekilde karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Bazı kıymalar ister istemez topak oluyor. O yüzden ben bu şekilde çok az su ekliyorum. Bu şekilde kesinlikle topaklanma kalmıyor. Kıyma suyunu biraz çektikten sonra 3-4 yemek kaşığı kadar göz kararı olacak şekilde sıvı yağ ekledim. Sıvı yağını ekledikten sonra şöyle bir karıştırdım. 1-2 dakika kadar daha kavurduktan sonra 3 adet yemeklik olarak doğramış olduğum soğanlarımı ekleyip kavuruyorum. Bu böreğin iç harcına ne kadar bol soğan kullanırsanız o kadar lezzetli oluyor. Bu arada ben böreğin yarısını peynirli hazırladım, yarısını kıymalı hazırladım. Eğer tamamen kıymalı hazırlayacaksanız 750 gram kadar kıymadan hazırlamanız gerekiyor. Veya iç harcını biraz daha az koyabilirsiniz. Soğanları çok aşırı kavurmanıza gerek yok. Yumuşayıp pembeleşmesi yeterli olacaktır. Bu aşamadan sonra baharatlarımı ekliyorum. Baharatları için ben pul biber, karabiber ve tuz ekledim. Sevdiğiniz başka baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. Baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. İç harcını hazırladım. Soğuması için kenara aldım. Hemen hızlı bir şekilde sosunu hazırlamaya başlıyorum. Sosu için 125 gram kadar tereyağı. Tereyağını erittikten sonra yarım bardak kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Tereyağım erirken yarım bardak kadar sıvı yağını da ekledim. Karıştırıyorum. Yağ eridikten sonra bir bardak süt ekliyorum. Sütü ekledikten sonra ocağımın altını kapatıyorum. İsteğe bağlı olarak üzerindeki köpüğü alabilirsiniz. Ben almadım.
Sosunu da ılıması için kenara alıyorum. Kesinlikle sıcak kullanmamanız gerekiyor. Hemen baklava yufkalarını bu şekilde sofra bezinin arasına alıyorum. Bir tanesini alacağım. Diğerleri sofra bezinin arasında bekleyecek. Üzeri açık kalırsa çok çabuk kuruma yapıyor. İlk yufkamı tezgaha serdim. Hemen yarım kepçe kadar sostan döküyorum. Her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Yavaş yavaş sürmeye dikkat edin. İlk yufka genelde çok hassas oluyor. İkinci yufkaya da sos gezdiriyorum. Bu şekilde 5 katı tamamlıyorum. Beş kat kalın mı olur diye düşünmeyin. Kesinlikle tam kıvamında, tam ayarında oluyor. Sizler de yaptığınız zaman bana hak vereceksiniz. Beşinci yufkayı koyduktan sonra sos dökmüyorum. Hemen bu şekilde iç harcını koydum. İç harcını koyduktan sonra çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Piştiği zaman zaten kendini biraz çekecektir. O yüzden size ilk etapta biraz kalın gelebilir. Ama o kadar da kalın olmuyor. Şimdi tam da bu aşamada belirtmek istiyorum ki bu yufkaları kenar kısmından kesmeniz gerekiyor. Tepsiye göre ayarlamak için kenar kısmından çok az kesiyorum. İlk yaptığım yufka biraz büyük geldi. O yüzden kenar kısımlarından kesip içerisine saklamak zorunda kaldım. Eğer klasik fırın tepsisinde hazırlayacaksanız dikey olarak koyarsanız evet sığıyor ama yatay olarak koyduğunuz zaman kesinlikle sığmıyor. O yüzden kenar kısımlarından benim gibi kesmeniz gerekiyor. 5 katı tamamladıktan sonra hemen kesme işlemini de yakından göstereceğim. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde sizler için bir tane de peynirli hazırlıyorum. Böreklerimi hazırladım. Böreklerin üzerine biraz sıvı yağ sürüyorum. Kesinlikle sıvı yağdan başka hiçbir şey sürmeyin. Sıvı yağını her yerine gelecek şekilde bol bol sürüyorum. Daha sonra fırını önceden ısıttım. 170 dereceye ayarladım. Böreğimi sıcak fırına sürüyorum. Böreklerim fırından çıktı. Gerçekten çıtır çıtır inanılmaz bir börek oldu. Tarifi verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız sizler de bu şekilde mükemmel börekler hazırlayabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda çıtırtısını ve iç dokusunu da sizlerle yakından paylaşacağım.
Sizler böreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ben seni bekleyeceğim burada. Niye seni böyle kesiyorsun?